Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Bundan önceki videomuzda bu görmüş olduğunuz güzel bebeğimizin gövdesini örmüştük. Yukarıya linkini bırakıyorum. Bu videoda da bebeğimizin saçlarını, elbisesini ve başındaki tacını örerek bebeğimizi tamamlamış olacağız. Evet, şimdi de bebeğimizin saçlarını örmeye geçebiliriz. Ben saçlar için bu markada 426 renk numaralı ipi kullanacağım. Sizler de arzu ettiğiniz renklerde saçları örebilirsiniz. Saçları sihirli halka içerisine uzun zincirler çekeceğiz ve üzerine tekli trabzanlar yapacağız. Bu yüzden sihirli halkamızı klasik yaptığımız gibi, yani şu şekilde küçücük ip bırakarak değil de birazcık uzun ip bırakarak yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü hem içini doldurmak böylece daha kolay olacak, hem de sonrasında kafaya dikerken bu ipi de birazcık dikiş amacıyla kullanmış olacağız. O yüzden şöyle yaklaşık 15-20 santim kadar fazlaca bırakarak sihirli halkayı oluşturuyoruz. Yani aslında yaptığımız işlem aynı, sihirli halkayı oluşturuyoruz. Fakat bu kez şurada fazlaca uzun ip bırakmış oluyoruz. Sihirli halkamızı oluşturalım. Hatta kaçmasın diye bir tane de sık iğne yapmak şöyle kolaylaştıracaktır işimizi. Şimdi sihirli halkanın içerisine zincirimizi çekeceğiz ve buklelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde toplam 20 tel saçı olmuş olacak. Bunun için ilk olarak 52 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ilk etapta size biraz uzun gibi gelebilir, fakat üzerine ördüğümüzde bu biraz kısalıyor çünkü buklelere dönüşecek. O yüzden 52 tane zincir gayet yeterli bir boyut oluyor bizim için. Çok da uzun sayılmayacak yani. Şimdi zincir üzerine tekli trabzanlarımızı yapacağız. Bunun için tığ ipimizi doluyoruz ve tığdan itibaren 1-2 zincir atlayarak 3. zincire tığımızı batırıyoruz ve buraya tekli trabzan yapacağız. Tığımıza ipi dolamıştık. Şimdi buraya batırdık ve içinden geçirdiğimizde tığda 3 tane ilmek alıyor. Hepsini bir kere de topladığımızda tekli trabzanımız oluştu. Şimdi bir kere daha yapalım aynısını. Tığ ipi dolayıp batırdık. 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini bir kere de çektik. Bu şekilde zincirlerin üzerine tekli trabzanlar yapıyoruz. 52 tane zincir çekmiştik. Bu zincirlerin üzerine toplam 50 tane tekli trabzan yaparak şu noktaya kadar, yani sihirli halkayı oluşturduğumuz şu noktaya kadar tekli trabzanlarımızı örüyoruz. Evet, toplam 50 tane tekli trabzan yaptık. Bakın şöyle trabzanlarımızı yaptıkça o kendiliğinden kıvrılmaya başlayacak. Belki siz birazcık daha kıvırcık, böyle tamamen lüle lüle olsun da isteyebilirsiniz. O zaman her zincirin içine 2'şer tane tekli trabzan yapabilirsiniz. Daha da kıvırcık ve yoğun bir saç görüntüsü oluyor. Fakat ben burada orijinal tarifine uyuyorum ve bakın şu şekilde lüleler oluşmuş olacak bizim saçlarımızda. Şimdi sihirli halkaya kadar, yani zincirimizin sonuna kadar tekli trabzanlarımızı yapmış olduk. Burada bir tane sık iğne yapıyoruz ve sihirli halkaya bağlamış oluyoruz. Yani şöyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Şimdi ikinci saç telimizi yapacağız. Bunun biraz daha uzun olmasını istiyoruz. O yüzden aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sadece zincir sayımız değişiyor. 57 tane zincir yapacağız. Üzerine 55 tane tekli trabzan yapacağız. Evet, 57 tane zinciri çekmiş olduk. Az önce uyguladığımız işlemleri aynen tekrar edelim. Tığ ipimizi doluyoruz. Tığımızdan itibaren 1, 2, 3. zincire tekli trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Ve ta ki sihirli halkaya kadar bu tekli trabzanları örerek saç telimizde ilerlemiş olacağız. Evet, 55 tane tekli trabzanımızı yapmış olduk ve sihirli halkanın içerisine bir tane sık iğne yaparak bu saç telini de tamamlamış olduk. Zannediyorum mantığını çözmüşüzdür. Saç tellerini bu şekilde zincir sayılarını ayarlayarak üzerlerine her seferinde tekli trabzanlarla, bakın şöyle hafiften dokunursak kıvrılmaya da başlayacaklar zaten, oluşturmuş olacağız. Şimdi dedik ki toplam 20 tane bu şekilde saç teli yapacağız. Biz 2 tanesini oluşturmuş olduk. Şimdi 16 tanesini hep aynı uzunlukta yapacağız. Yani 62 tane zincir çekeceğiz. Üzerine 60 tane tekli trabzan yapacağız. Gelip sihirli halkaya bağlayacağız. Bu şekilde 16 tane saç telini yapacağız. Sonra son 2 saç telini yine beraberce öreceğiz. Evet, saçlarımıza 16 tane daha eklemiş olduk. İlk başlangıçta yaptığımız 2 tane saç teli vardı. Sonrasında 16 tane daha örmüş olduk. Böylece şu an toplam 18 tane saç telimiz var.
Bu aşamaya gelene kadar ben de videoyu kapattım ve aradan bir gün geçti. Yani bir gece oturdum ve saçları ördüm. Gerçekten işin bu kısmı birazcık emek gerektiriyor. Eğer siz bu saçları yapmak istemezseniz sadece ipliklerden de saç oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video paylaşmayı düşünüyorum. Zannediyorum 1-2 video sonra sadece ipliklerden de nasıl saç yapıldığını paylaşmış olurum. Eğer bu aşama dediğim gibi sizi çok zorlayacaksa sizler de bebeğinize ipleri dikerek ya da takarak da saç yapabilirsiniz. Şimdi bu aşamada bir minik prova yapalım istiyorum. Tarifimiz bize toplam 20 adet saç teli olmasını söylüyor. Ama biz prova yapalım. Eğer sizler daha kabarık, daha böyle gösterişli olmasını isterseniz buraya birkaç tel daha ekleyebilirsiniz. Yine 62 zincir üzerine olacak şekilde. Şöyle provamızı yapalım. Ben bu halini yeterli görüyorum. Şimdi 2 tane daha öreceğiz çünkü. Şöyle bakın, şu şekilde bir görüntü oluşmuş olacak. Ama dediğim gibi sizler daha kabarık olmasını isterseniz buraya 2-3 tane daha 62 zincir üzerine saç teli oluşturabilirsiniz. Şimdi son 2 saç telimizi başlangıçta yaptıklarımız gibi yapacağız. Yani 19. saç telimizde 57 tane zincir çekeceğiz. Üzerine 55 tane tekli trabzan yapacağız. Evet, 57 tane zinciri çektik. Başlangıçtan itibaren 3. zincirimize batarak tekli trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Bu şekilde toplam 55 tane tekli trabzan yaparak bu saç telini de tamamlayalım. Evet, 19. saç telimizi de tamamlamış olduk. Şimdi son saç telimiz için 52 tane zincir çekeceğiz. Üzerine 50 tane tekli trabzan yapacağız. Evet, son saç telini de örüp sihirli halkanın içerisine onu da sık iğne ile birleştirmiş olduk. Şimdi bu aşamada artık saç tellerimiz tamamlandı. İpimizi kafasına dikecek kadar biraz uzunca bırakarak kesiyoruz. Ve tığımızı çekerek bu ipi bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şimdi biz aslında sihirli halka içerisine örmüş olduk. O yüzden sihirli halkamızın da şurada bir ipi var. Bunu da çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz tamamen. Ve sağlam olsun diye şu saç tellerimizden kalan iple sihirli halkadan kalan ipi buraya bir düğüm oluşturuyoruz. Evet, bebeğimizin saç telleri hazır. Şu şekilde kafasına dikmiş olacağız. Ama onun öncesinde kafasının üzerine tıpkı saçlarda kullandığımız renkle bir parça kafa derisi örmüş olacağız. Evet, kafa derisini örmek için yine saçların renginde bir sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Şu şekilde tığ alttan geçirip sabitledik. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Ve sihirli halkamızın ipini çekerek kapatıyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine 2'şer tane batarak toplam 12 sık iğneye çıkıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Bu arada bu ipin de üzerine örmeye devam ediyorduk. Şöyle birinci sık iğneyi yaptık. Aynı yere ikinciyi yapmış olduk. 5 tane daha aynı işlemi uygulayarak bu sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladık. Toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. Şu kalan ipi kesebiliriz. Sıra başlangıcını belirlemek için bir parça takip ipi de kullanırsak işimiz kolaylaşacak. Üçüncü sırada bir sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Yani ilk ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine aynı yere 2 tane sık iğne yaparak artırmış oluyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 5 kere daha tamamlayacağız ve şu ipin takılı olduğu yere kadar geleceğiz. Evet, böylece 3. sıranın sonunda toplam 18 tane sık iğneye ulaşmış olduk. 4. sırada 2 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Yani bir tane sık iğne yaptık, yanındakine ikinci sık iğneyi yaptık, yanındakine 2 tane sık iğne yaparak arttırdık. Yani 2 sık iğne örüp arttırmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar, ipin olduğu yere kadar bunu 5 kere daha uygulayacağız. Evet, 4. sırayı da tamamladığımızda toplam 24 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. 5. sırada uygulayacağımız formül 3 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bu şekilde bu kafa derisi dediğimiz parça giderek büyümüş olacak. 3 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız.
Evet, böylece 5. sıranın sonunda toplam 30 sık iğneye ulaşmış olduk. 6. sırada uygulayacağımız formül 4 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Evet, 6. sırayı da tamamladığımızda toplam 36 sık iğneye ulaşmış olmalıyız. 7. sırada artırmaya devam ediyoruz. Uygulayacağımız formül 5 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Evet, 7. sırayı da tamamladığımızda toplam 42 sık iğneye ulaşmış olduk. 8. sırada uygulayacağımız formül 6 sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Evet, 8. sıranın sonunda toplam 48 sık iğneye ulaşmış olduk. 9. sırada son bir kere daha artırma yapacağız. 7 sık iğne yapacağız, artıracağız. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu tekrarlayacağız. Bu da bizim artık son arttırma sıramız olacak. Şimdi 7 sık iğne örüyoruz ve artırıyoruz. Evet, 9. sırayı da tamamladık. Böylece toplam 54 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi bundan sonra artık artırma yapmayacağız. Her sırada 54 sık iğne örerek toplam 7 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Yani 10. sıradan 16. sıraya kadar 7 sıra boyunca her sırada 54 sık iğne olarak ilerleyeceğiz ve sonra da kafa derimiz tamamlanmış olacak zaten. Evet, tam 7 sıra boyunca 54'er tane sık iğne örmüş olduk ve böylece kafa derisi tamamlandı bebeğimizin. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz burada ve bitirmiş oluyoruz. Şöyle tığımızı geçiriyoruz, ipi aldık, dolamadan tekrar diğerinin içinden geçirdik. Böylece tamamlamış olduk. Şimdi ipi birazcık uzun bırakıyoruz çünkü kafaya dikmek için kullanacağız bu ipi. Şöyle bir uzunluk yeterli, buradan kesiyoruz. Ve tığımızı çekerek çıkartıyoruz. Böylece kafa derisini tamamlamış olduk. Şimdi bunu bebeğimizin kafasına yerleştirerek dikeceğiz. Şimdi bu bölümü dikeceğimiz yeri önce bir iğne ile tespit ediyoruz. Kafada şu kapattığımız bir nokta vardı. Oradan itibaren 4 sıra sayıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Yani bizim kafa derimiz tam olarak şuraya kadar gelmiş olmalı. İğne ile bu noktayı belirliyoruz ve oraya göre yerleştiriyoruz. Yani şu şekilde. Evet, böylece yerleştirmiş olduk. Biraz geride gibi oluyor ama sorun yok. Çünkü üzerine saçları yerleştirdiğimizde bu arkada kalmalı. O yüzden şu şekilde geride olmasında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ipimizi iğneye takıyoruz ve şöylece etrafını dikiyoruz. Bu iğneyi taktığımız yeri çıkartmıyorum ben. Çünkü orası belirleyici olsun istiyoruz. Ve bir üstteki örgüden bir alttan geçirerek kafa derisine dikiyoruz. Bu arada bu ince iğnelerle dikerken özellikle çekmek çok zorluyor. Parmak uçlarını yıpratabiliyor. Bunun için ben ameliyat eldiveni takıyorum elime. Böylece iğneyi daha kolay çekmiş oluyorum. Evet, bu şekilde iğneyi kaymadan daha kolay çekiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde kafa derisini aralıklı bir şekilde kafaya dikiyoruz. Evet, bu şekilde çepeçevre kafa derisini dikmiş olduk. Şimdi lüleleri dikeceğiz. Bu ipi normalde gizleyerek kesebiliriz ama lülelerin ipi kısa gelirse eğer bu ipi de kullanabilirsiniz. Yani buradan girerseniz tepe noktadan çıkar, bu ipi de kullanabilirsiniz. Ama benimkisi yeterli olacak lülelerdeki diye birkaç noktada gizleyerek kesiyorum. Evet, şu şekilde kafa derisini dikmiş olduk. Şimdi lüleleri yerleştiriyoruz. Şöyle bağladığımız ipler vardı. Bunlar tam öne denk gelecek. Çünkü kısa yaptığımız lülelerin şöyle öne denk gelmesini istiyoruz. Sizler isterseniz ördüğümüz yöne de dikebilirsiniz. Yani şu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Ama ben ördüğümüz yerin tersinin dışta kalmasını seviyorum. O yüzden bu şekilde yerleştirmiş olacağım. Şöyle tam bu kafa derisini diktiğimiz noktanın bitimine yerleştiriyorum ben. Şöyle iğneyle bir sabitleyelim. Evet, tam kafa derisinin bitimine iğnelediğimizde şöyle bir görüntü oluştu. Bu nokta gayet uygun diye düşünüyorum. Lülelerimizi sadece orta kısımdan dikeceğiz. Bu saç tellerimiz serbest kalacak. Çünkü birazdan taç yapıp onu da takacağız. Onun için sadece orta noktasını dikmemiz yeterli olacak. Daha önce bıraktığımız şu ipler vardı. Her ikisini de kullanıyorum ben. Her ikisiyle de bu tam tepe noktadan kafa derisine dikmiş olacağız.
Evet, ipimizi iğneye taktık ve tam bu tepe noktadan kafa derisine dikiyoruz. Evet, bu şekilde ilk ipimizi kullanarak sadece tepe noktasında aralardan girerek kafa derisinden çıkarak güzelce sabitlemiş olduk. Diğer ipi de aynı şekilde birkaç noktada sabitleme için kullanacağım ben. Bu arada saç teline karışanları da çözmüş olalım şöyle. Bu saçların dikiş kısmı birazcık uğraştırıyor. Şöyle hafifçe çekiyorum. Oldukça sağlam. Çünkü çocuklar oynayacak. Bunu çekiştirebilirler. Oynarken deforme edebilirler. O yüzden dikişlerimizin sağlam olması çok önemli. Bakın şöylece tam tepe noktasından dikmiş olduk. Saçları serbest bıraktık. Şimdi ipimizi birkaç noktada gizleyeceğiz. Diğer iple de aynı noktalardan dikeceğim ki biraz daha sağlam olsun. Evet, ilk bağladığımız ipimizle dikmiş olduk. Bu da diğeriydi. Sağlam olması için sadece birkaç noktadan bu iple de dikiyorum ben. İlkinde çok sağlam dikmiştik zaten. O yüzden bunda 3-4 yerden geçirmek yeterli olacak. Şöyle uzak bir noktadan da iğnemizi tekrar geçirerek ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi saç lülelerimizi birazcık elimizle düzeltebiliriz. Kısa olanlar tam ön kısma denk gelecek. Uzunlar arkaya doğru denk gelecek şekilde onları elimizle birazcık düzeltiyoruz. Evet, şöyle elimizle hafifçe uç kısımlarını zaten kıvırdığımızda bakın lüle lüle oluyor. Eğer açarak şöyle biraz daha uzun bir görüntü isterseniz şöyle de aşağıya doğru indirebilirsiniz. Ama zamanla onlar zaten şöyle uç kısımları yukarıya doğru lüle lüle olacaklar. Önden görüntüsü de bu şekilde olmuş oldu. Sizler isterseniz tabii bu arkada saçları dikerek sabitleyebilirsiniz. Fakat bu şekilde serbest olması oyun oynarken de kolaylık oluyor. Kız çocukları özellikle arkada istedikleri gibi şekil verebiliyorlar, toplayabiliyorlar. O yüzden ben bu şekilde serbest kalmasını tercih edeceğim. Evet, şimdi de bebeğimizin elbisesine geçiyoruz. Ben bunun için açık mavi renkli 173 numaralı ipi kullanmış olacağım. Elbisemizi örmek için başlangıç ilmeği oluşturuyoruz ilk olarak. Şu şekilde tığımızı ters çeviriyoruz ve şöyle başlangıç ilmeğimizi oluşturduk. 40 tane zincir çekeceğiz. Şu şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz. Toplam 40 tane zincir yapacağız. Evet, 40 tane zincirimizi çekmiş olduk ve şimdi tığımızdan itibaren ilk 2 zinciri atlıyoruz. 3. zincirden itibaren sık iğneler yapmaya başlayacağız. Şu şekilde birinci sık iğne, ikinci sık iğne şeklinde toplam 38 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle sona doğru yaklaştıkça ben şu ipi de içine örerken gizlemiş oluyorum. Sonradan iğneyle gizlemeyi sevmiyorum. Şöyle sona yaklaştığımızda onu katlayıp onun da üzerine eğer sık iğnelerimizi yaparsak şu şekilde birazcık da çekerek iyice gerginleştirelim. Bu şekilde ipi de aslında altta gizlemiş oluruz. Böylece son sık iğnelerde onu saklayabiliriz. Evet, 38 tane sık iğnemizi yaptık ve elbisemizin ilk sırasını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi buraya bir düğme için ilik yapacağız. Eğer siz elbiseyi arkadan dikişli yapacaksanız bu iliği oluşturmanıza gerek yok. İliği yapmak için 8 tane zincir çekiyoruz. Şöyle döndürüyoruz ve ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Böylece elbisemiz için gerekli iliği oluşturmuş olduk. Şimdi bu aşamada kullanacağımız düğmeyi deneyerek iliğimiz yeterli mi onu bir test etmemiz lazım. Şöyle bakıyorum. Evet, şu şekilde benim yaptığım ilik düğmelerimiz için yeterli. Siz de kullanacağınız düğmeleri bu aşamada deneyebilirsiniz. İkinci sırada 6 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Biz zaten iliğimizi oluştururken birinciyi yapmış olduk. Bu birinci olmak üzere toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi kolları için gerekli boşlukları oluşturacağız. Bunun için 5 tane zincir çekiyoruz. İlk sırada yaptığımız sık iğnelerden 7 tanesini atlıyoruz ve 8.'ye batıyoruz. Yani 7 taneyi sayalım. 8.'ye ilk sık iğnemizi yaparak
şöyle kol için gerekli boşluğu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi buraya 12 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yapmış olduk. 12'ye tamamlayacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, toplam 12 tane sık iğne yaptık. Burası elbisemizin ön kısmı olacak. Şimdi kol için gerekli ikinci boşluğu oluşturacağız. 5 tane zincir çekiyoruz. 7 tane sık iğne atlıyoruz. 8.'sine batıyoruz. Şöyle 8.'ye batmış olduk ve buraya da toplam 6 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yapmış olduk. Kalan ilmeklere de 5 tane daha sık iğne yapıyoruz. Evet, böylece elbisenin ikinci sırasını tamamladığımızda şöyle bir görüntü oluşmalı. Kol boşlukları oluşmuş. Şurası orta kısım. Şöyle kapattığımızda da şu iki yan arkaya denk gelmiş olacak. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne yaptık ve şimdi şu zincirlere gelmiş olduk. Bu zincirlerin üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. Şimdi şuradaki şu ilk zincire atlıyoruz. İkinciden itibaren tek kanatlarına sık iğneleri yapmaya başlıyoruz. Zincire şu şekilde tam şu noktaya batarak birinci sık iğneyi yaptık. Yanına ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Şöyle. Üçüncüyü ve dördüncü sık iğneyi yapıyoruz. Ön kısma gelen yere yine 12 tane sık iğne yapıyoruz. Kol için ördüğümüz zincirlerin üzerine yine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu son kalan 6 tane sık iğnenin üzerine de 6 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, böylece 3. sırayı tamamladığımızda toplam 32 tane sık iğne örmüş olmamız gerekiyor ve elbisemiz şöyle görünüyor olmalı. Evet, bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. 4. sıraya başlayacağız. Şimdi bundan sonra 4. sıradan 9. sıraya kadar, yani toplam 6 sıra boyunca her sırada 32 sık iğne yapıyoruz. Sıranın sonunda bir zincir çekerek dönüyoruz. Tekrar 32 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde toplam 6 sıra boyunca örerek ilerliyoruz. Evet, böylece 9. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi buraya bir tane daha düğme için ilik yapacağız. Böylece düğme daha iyi oturmuş olacak. Biz daha önce 8 zincir yapmıştık. Siz de kaç zincir yaptıysanız aynı sayıda zincir çekerek iliğimizi oluşturuyoruz. Ters çeviriyoruz ve ilk sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaparak şu şekilde düğmemizin iliğini oluşturmuş olduk. Böylece 2 tane ilik oluştu. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve her bir ilmeğin içerisine 2'şer tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanları da şu şekilde yapıyoruz. Tığa ipimizi doluyoruz. İlmeğin içine batırıyoruz. İpi dolayıp alıyoruz. Tığımızda şu an 3 tane ilmek var. Tığa ipi doluyoruz. İkisinden geçiriyoruz. Tığa ipi doluyoruz. İkisinden geçiriyoruz. Yani 2 kere de çıkmış oluyoruz. Şimdi aynı yere bir tane daha yapalım. İpi dolayıp aldık. Tığımızda 3 tane var. İkisini topluyoruz. İkisini topluyoruz. Bu şekilde her bir ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzanlar yapacağız. Yani şöyle aynı yere 2 tane ikili trabzanlar yapmış olduk. Bu şekilde sıranın sonuna kadar toplam 64 tane ikili trabzanlar öreceğiz. Evet, böylece her ilmeğin içine 2'şer tane ikili trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlamış olduk. Şimdi bu sıradan itibaren artık döne döne devam edeceğiz. O yüzden şu açık olan iki ucu birbiriyle birleştireceğiz. Yani şu şekilde kapatmış olacağız ve şöyle bir görüntü oluşturacağız. Artık bundan sonra dönerek ilerlemiş olacağız. Şimdi kapatmak için bu iki ucu birbirine şöyle yaklaştırıyoruz ve ilk yaptığımız ikili trabzan vardı şurada. Onun tepe noktasına ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bundan sonra artık her sırada 2 zincirle üst sıraya çıkıyoruz ve ondan sonra dönerek sırayı tamamlamış olacağız. 11. sırada şu şekilde örüyoruz. Bir ilmeğin içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine 2 tane yaparak arttırıyoruz. Yani bir ilmeğe tek trabzan yapıyoruz. Yanındakine 2 tane aynı yere ikili trabzan yaparak arttırıyoruz. Yani bir tane tek, bir tane artır, bir tane tek, bir tane artır şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz ve böylece 11. sıranın sonunda toplam 96 tane ikili trabzan örmüş olacağız. Evet, 11. sırada bir tek bir çift batarak toplam 96 tane
İkili trabzan yapmış olduk. Şimdi ilk yaptığımız ikili trabzana ilmek kaydırma yaparak birleştirmiş oluyoruz. Bundan sonraki 12, 13 ve 14. sıralarda, yani toplam 3 sıra boyunca her sırada 96 tane ikili trabzan yapacağız. Yani 2 tane zincirle üst sıraya çıkacağız. 96 ikili trabzan yapacağız. İlmek kaydırma ile birleştireceğiz. Bu şekilde 3 sıra boyunca örelim. Evet, 3 sıra boyunca 96'şer tane ikili trabzan yaptık ve ilmek kaydırmayla sıramızı tamamlamış olduk. Evet, mavi ile öreceğimiz son sıraya bir tane zincir çekerek başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapmış olduk. 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Aynı ilmeğin içerisine tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi bir kere daha tekrar edelim. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar tekrar ediyoruz. Yani 6 tane sık iğne, 4 zincirle minik bir halka oluşturuyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, son kısma gelmiş olduk. Yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane zincir çekerek halkamızı oluşturuyoruz. Ve burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine ilmek kaydırma yaparak burayı tamamlamış oluyoruz. Ve artık mavi ipimizi kesebiliriz. Son sırada bir kere daha kullanacağız ama arka görüntü daha düzgün olsun diye keserek ben sonrasında eklemeyi tercih edeceğim. Bu kalan minik ipi bir iğne yardımıyla arkadaki ilmeklerin içine gizliyoruz. Şimdi bu sırada yeni bir renge geçeceğiz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. En belirgin görünen renk olacak. O yüzden ben şöyle morla devam etmeyi düşünüyorum. Elinizde kalan parça ipleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve morla öreceğimiz sıraya geçiyoruz. Sıradaki rengimizle bir alt sırada ördüğümüz şu halkaların içerisine örmeye başlayacağız. Bunun için öncelikle bir tane sık iğne yapıyoruz. Şuraya sık iğnemizi yapacağız. Bu arada ben ipin de üzerine örmeyi tercih edeceğim. Böylece gizlenmiş olacak. Bir tane sık iğne yaptık. Bakın buraya. Şimdi aynı zincir boşluğuna örmeye devam edeceğiz. Öncelikle 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şu şekilde hepsini bir kere de aldık. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. 2 tane tekli trabzan oldu. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı zincir boşluğuna yapıyoruz yine. Birinciyi yaptık. İkinciyi yapmış olduk. Şimdi 2 tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Hala aynı zincir boşluğuna örüyoruz. Bakın, birinci tekli trabzanı yaptık. İkinci tekli trabzanı yaptık. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Böylece bu zincir boşluğuna öreceğimiz yaprağı tamamlamış olduk. Şu ipin de üzerine bayağı örmüş olduk. Artık onu da kesebiliriz. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Ve diğer deliğe geçerek aynı işlemi uyguluyoruz. Yani önce bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle birinciyi yaptık ve ikinciyi yaptık. 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle birincisi ve ikincisini yaptık ve bir tane sık iğne örerek bu deliğe öreceklerimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde aralarda 5 zincir çekerek tüm delikleri doldurarak şu noktaya kadar geliyoruz. Evet, mor renkli ördüğümüz sırayı da tamamladık. En son 5 tane zincir çekmiş olduk. Şimdi şurada ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve böylece bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Bir tane zincir çekerek ipimizi şöyle şu kadar bırakarak kesiyoruz. Tığımızı çekerek çıkartıyoruz. Ve bu ipi iğneye takarak kendi renginin içinde gizliyoruz. Evet, bir diğer sırada ben şöyle bir yeşille devam etmek istiyorum. Bunun için bir tane başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Şimdi az önceki sırada yaptığımız şu yaprak gibi görüntülerin üzerine örmüş olacağız. İlk yaptığımız sık iğne vardı. Onun üzerine yine bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. İpimizin de üzerine örerek ilerleyeceğiz. Böylece onu da gizlemiş olacağız. Bir tane sık iğne yaptık. Yanına yine bir tane daha sık iğne yapıyoruz.
Şimdi bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu aynı ilmeğin içerisine yapacağız. Yani şöyle bir tane ikili trabzan yaptık. Yanındaki yine aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yanındaki ilmeğe geçiyoruz. İpin üzerine de örmeye devam ediyoruz. Bakın böylece gizlenmiş oluyor. Yanındaki ilmeğin içine de yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu da aynı ilmeğin içerisine yapmış olduk. Böylece ard arda 2 ilmeğe 2'şer tane ikili trabzan yapmış olduk. Yanındaki ilmeğe bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve böylece şu yaprağın üzerine bakın şu şekilde yeşil sıramızı örmüş olduk. Bu kalan ipi artık kesebiliriz. Şimdi bir yapraktan diğerine atlarken arada zincir çekmiştik. Bu zincirlerin üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle boşluğuna batarak 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapmış olduk. Bu işlemi tekrarlayacağız. İsterseniz bir kere daha örelim beraber. 2 tane sık iğne yapacağız. Sırasıyla ilmeklere bir tane sık iğne yaptık. Yanındakine yine bir tane daha sık iğne yaptık. Yanındakine tekli trabzan yapıyoruz. Sıradaki ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine olacak bu ikili trabzanlar. Görüntüsü de şu şekilde oluyor. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptık. Yanındaki ilmeğe de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle birinciyi yaptık ve ikinciyi yaptık. Sıradaki ilmeğe tekli trabzan yapıyoruz. 2 tane de tek tek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Birinci sık iğnemizi yaptık. Şuraya da İkinci sık iğnemizi yapmış olduk. Böylece ikinci yaprağı da tamamlamış olduk. Aradaki bu zincirlerin üzerine zincir boşluğuna batarak 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bu şekilde aynı formülü uygulayarak tüm sıra boyunca yeşille devam ediyoruz. Evet, yeşille ördüğümüz sırayı da tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde tamamlıyoruz. İlk ördüğümüz sık iğneye bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve şöyle bir tane de zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Tığ çekerek çıkarttık ve bu ipi de iğneye takarak yine kendi renginin içinde gizliyoruz. Evet, şimdi de yeni bir renkle devam edeceğiz. Şöyle botların kenarında kullandığım sarıyla devam edeceğim ben. Hem böylece botlarla bir takım olmuş olacak. Hem de bunun içine sarı rengin çok yakışacağını düşünüyorum. Yine bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Şöyle. Ve her zaman başladığımız şu noktadan başlamış olacağız. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin yine üzerine örerek onu da gizlemiş olacağız. Bir tane sık iğne yapmış olduk. Bunu 4'e tamamlıyoruz. Yani yanındakine ikinci sık iğneyi, üçüncü sık iğneyi ve dördüncü sık iğneyi yapmış olduk. Sırasıyla 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi sıradaki ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle göstermiş olayım hangi noktada olduğumuzu. Bu noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine. Yanındakine aynı işlemi yapıyoruz. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oluşmuş olacak. Şimdi bu kalan 4 tane ilmeğin üzerine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sırasıyla şöyle birinci sık iğneyi yaptık. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü yaptık. Ve dördüncüyü yaparak bu yaprak şeklinin sonuna gelmiş oluyoruz. Ve şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Arada 3 tane sık iğne yapmıştık. Bunların tam ortasındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Böylece bir yapraktan diğerine geçmiş olduk. Şimdi bu yaprak üzerinde de aynı işlemleri bir kere daha yapmış olalım. Aradaki bu üçlü sık iğnenin ortasına batmış olduk. Yani onun yanındakini atlıyoruz. Şu orta taban bitmiş oldu, yaprağa geldik. Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. Ortadaki sık iğneden sonra bir tane atlıyoruz ve tam yaprağın başlangıcından itibaren 4 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yapmış olduk. Şöyle ikinci, üçüncü ve dördüncüyü ördük. Sıradaki ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle birincisini yapmış olduk. Aynı ilmeğe
ikinci ikili trabzanımızı da yapmış olduk. Şimdi yan ilmekte aynısını yapacağız. Yani sıradaki ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmek boşluğuna. Şöyle bir görüntü oluştu. Kalan 4 ilmeğe de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece bu yaprağı da tamamlamış olacağız. Şöyle ikinciyi yaptık. 3 ve dördüncüyü yaptığımızda yaprağın üzerini tamamlamış olduk. Aradaki 3 sık iğnenin tam ortasına bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve bir taneyi atlayarak sıradaki yaprağın sık iğnelerine başlıyoruz. Bu şekilde aynı işlemi uygulayarak sıranın sonuna kadar yeni rengimizle örüyoruz. Evet, sarıyla ördüğümüz sırayı da neredeyse tamamladık. Tam şu orta kısımdaki son sık iğneyi yapıyoruz artık. Ve ilk yaptığımız sık iğneye ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şu şekilde ve bir zincir çekerek ipimizi bir miktar bırakarak kesiyoruz. Bu ipi de bir iğne yardımıyla kendi renginin içerisinde gizleyebiliriz ya da üzerine örerek de gizleyebiliriz aslında. Ben iğneyle saklamayı pek sevmediğim için genelde üzerine örüyorum. Bunu da o şekilde yapmış olalım. Sizler isterseniz iğneyle gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi elbisenin son sırasına gelmiş olduk. Elbisenin kendi renginde öreceğiz bu son sırayı. Şimdi bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve her zaman başladığımız ilk ilmeğe batıyoruz. Bu arada ben şu sarının da üzerine öreceğim için onu da arada gizlemiş oluyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tabii maviyi de gizleyeceğiz. Yani ikisinin birden üzerine şu şekilde örmüş olacağız. Şöyle arkadan onları da yürütmüş olacağız. Bir tane sık iğne yaptık. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. Yani 6 tane sık iğne yaparak şu tepe noktaya kadar geleceğiz. Şöyle ikinciyi yaptık. 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Bir yandan da ben iplerin üzerine şöyle örmüş oldum. Artık onları kesebiliriz. Şimdi tam bu noktaya bir tane minik pıtırcık yapacağız. Bunun için 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya tekrar sık iğne yapmış oluyoruz. Böylece burada bir tane pıtırcık oluyor. Şimdi 6 tane sık iğne yaparak şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Evet, şu şekilde bir görüntü elde ettik ve yaprağımızın sonuna inmiş olduk. Şimdi burada elbisenin şu ana rengine birleştirmemiz gerekiyor. Yani şu noktaya bir tane sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şöyle tam ortalayacak şekilde şu noktaya yapabiliriz. Bir tane genişçe sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Elbiseyle bağlamış oluyoruz. Yani şu aradaki açıklığı tamamen kapatmış oluyoruz. Şimdi aynı işlemleri tekrar yapacağız. 6 tane sık iğne yaparak tepe noktaya gelelim. 6 tane sık iğne yaptık ve tam şu noktaya geldik. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğin içerisine sık iğne yaparak burada bir pıtırcık oluşturmuş oluyoruz. 6 tane sık iğne yaparak aşağıya ineceğiz. Evet, aşağıya inmiş olduk. Şimdi elbisenin zemin rengine bağlamak için şöyle şu noktaya, yani bu sırada yaptığımız sık iğnelerin tam ortasına batarak bir tane büyükçe sık iğne yapıyoruz ve şöyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Şimdi aynı işlemleri uygulayarak tüm sırayı bu şekilde örmüş oluyoruz. Evet, artık son sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Yaprağı ördük ve son olarak alt sıraya bağlantısını şöylece yapmış olduk. Ve ilk yaptığımız sık iğneye bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve burayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve birazcık uzun bırakarak ipi kesmiş oluyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bu kalan ipi de kendi renginin içerisinde iğne ile gizliyoruz. Evet, bebeğimizin elbisesi tamamlandı. Şöyle yaprakları elimizle birazcık düzeltiyoruz. Artık düğmelerini dikebiliriz ama öncesinde bir prova yapmak istiyorum ben. Düğmenin yerlerini tam olarak belirleyebilmek için bebeğimize giydirerek bir minik prova yapacağız. Evet, kızımızın elbisesi oldukça yakıştı. Şöyle düğme yerlerini de şimdiden iğneleyerek ayarlamış oluyorum. Benim ördüğüm ölçülere göre şöyle tam ucuna dikersem düğmeleri gayet uygun olacak. Şöyle iğneyle yerlerini belirliyorum.
Ve bu noktalara düğmeleri dikeceğim. Belki şu biraz daha ileriye olabilir. Evet, bu şekilde kızımızın elbisesi de gayet güzel oturmuş oldu. Şimdi sırada sadece kızımızın tacını örmek kaldı. Hep birlikte onu örmeye devam edelim. Tacını tıpkı şu etek ucunda yaptığımız işlemlerin aynısını uyguluyoruz diye düşünebiliriz. Şöyle 3 tane yaprak oluşturmuş olacağız ve bundan bebeğimize taç yapacağız. Şimdi elbisenin rengiyle örerek başlayalım. Elbisemizin rengiyle bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz ve 55 tane zincir çekiyoruz. Evet, şöyle 55 tane zincir çekmiş olduk. 4 zincir atlıyoruz ve 5.'ye bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle geriye doğru 1, 2, 3, 4 zincir atlıyoruz ve 5.'sine sık iğne yaparak birleştirmiş oluyoruz. 10 zincir çekerek devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 4 zincir atlıyoruz ve 5.'sine sık iğne ile birleştiriyoruz. Böylece minik halkalar oluşturuyoruz. Bakın şuralarda yaprakları yapacağımız minik halkalar oluşturuyoruz. Bir kere daha aynı işlemi tekrarlayacağız. 10 tane zincir çekiyoruz. 4 tane zincir atlıyoruz ve 5.'sine bir tane sık iğne yapmış oluyoruz. Böylece uzun bir zincirin devamında 3 tane yaprak için yerimiz var. Şimdi kalan kısma simetrik olması için 50 tane daha zincir çekeceğiz ve bu mavi ile ördüğümüz kısmı bitireceğiz. Evet, burada ipimizi artık kesebiliriz. Şimdi taç üzerinde bu yapraklarda uyguladığımız aynı tarifi aynı renk sırasıyla uygulayacağız. Şurada görmüş olduğumuz 3 tane boşluğun içerisine burada uyguladığımız aynı işlemleri uygulayarak tacı tamamlayacağız. Mor ipimizle bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve bu oluşturduğumuz zincirin içerisine sırasıyla bir tane sık iğne yapıyoruz. İpin üzerine örmeye devam edeceğiz onu gizlemek için. 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle birinciyi yaptık ve ikinciyi yaptık. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle birincisi ve aynı zincir boşluğuna ikincisi, 2 tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle birincisi ve ikincisi ve son olarak bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve böylece bakın şu yaprak görüntüsünü oluşturmuş olduk. Şimdi 5 tane zincir çekerek yandaki zincir boşluğuna geçiyoruz ve aynı işlemleri onlara da uyguluyoruz. 5 zincir çekeceğiz ve bunun içerisine de sırasıyla aynı işlemi uygulayacağız. Şu kalan mor ipi de kesebiliriz. Evet, bu şekilde mor sırayı bitirmiş olduk ve burada bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Mor rengin içinde saklıyoruz. Şimdi yeşil renkle devam ediyoruz. Başlangıç ilmeğimizi oluşturacağız. Sırasıyla ilk sık iğneden başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin üzerine örmeye devam edeceğiz. Böylece o gizlenmiş olacak arkada. Yanındakine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yapmış olduk. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle tekli trabzanımızı da yaptık. Şimdi aynı ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tıpkı etekte aslında uyguladığımız işlemler. Yanındakine yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle birincisi ve ikincisi, yanındakine bir tane tekli trabzan yapıyoruz ve 2 tane sık iğne yaparak bu yaprağın üzerindeki işlemi tamamlamış oluyoruz. Ve görüntü tıpkı elbisede olduğu gibi şu şekilde oluyor. Aradaki zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorduk zincir boşluğuna. Diğer yapraklara da aynı işlemleri uygulayalım. Evet, şu şekilde yeşil sırayı da tamamladık. Her zaman olduğu gibi bir tane zincir çekiyoruz ve kendi renginde gizliyoruz. Şimdi sarı ile öreceğimiz sıraya geçelim. Bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Ve ilk sık iğnenin üzerine şöyle sık iğnemizi yaparak başlıyoruz. İpin üzerine öreceğiz yine. 4 tane sık iğne olmalı. Biz birinciyi yapmış olduk. Yanına ikinciyi, sıradakine üçüncüyü ve sonrakine de dördüncüyü yapmış olduk. Şöyle
4 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi sıradaki ilmeğin içerisine aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapacağız. Ve yanındakine de aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapacağız. Ve şöyle bir görüntümüz oluştu. Yine 4 tane sık iğne yaparak aşağıya ineceğiz. Aşağıya indikten sonra şöyle tam orta noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer yapraklara da aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, sarı ile ördüğümüz sırayı da tamamlamış olduk. Her zamanki gibi bir zincir çekeceğiz. İpimizi keserek kendi renginde gizleyeceğiz. Ve son sırada yine mavi rengimizle tamamlamış olacağız. Bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Başlangıç ilmeğini yaptıktan sonra şöyle şu noktaya bağlamamız gerekiyor artık. Yaklaşık olarak şöyle ölçtüğümüzde şuraya denk geliyor. Buraya bir başlangıç için şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya da bağlayarak örerek devam etmiş olacağız. Şöyle şurası sabitlensin diye yaptık bunu. Sırasıyla 6 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle ilk sık iğneden başlayacağız. Bu arada şurada kalan mavinin de üzerine örmeye devam ediyorum ben. 6 tane sık iğne yapalım. Evet, 6 sık iğne yaparak tepe noktaya gelmiş olduk. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı ilmeğin içerisine tekrar sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz. Evet, şöyle bir görüntü oluştu. Aşağıya da inmiş olduk ve şimdi en alttaki şu mavi zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz ve böylece aradaki boşluğu kapatarak gizlemiş oluyoruz. Şimdi aynı işlemleri bu yapraklar için de uygulayalım. Evet, diğer yapraklara da aynı işlemi uygulamış olduk ve şimdi şu uç kısmı alt zincire yine birleştireceğiz. Şöyle tahmini olarak ölçüyoruz ve şöyle bir noktaya, şuraya denk geliyor benim ölçtüğüm yere göre, buraya bir tane sık iğne ile birleştiriyoruz. Ve şöyle bir görüntü oluşuyor. Bir tane zincir çekiyoruz, ipimizi kesiyoruz ve kendi renginin içerisinde gizliyoruz. Evet, bebeğimizin tacı da hazır. Artık ona takabiliriz. Bebeğimizin şu önde yaptığımız 2 tel saçını öne alıyoruz. Ve şu şekilde aradan geçirerek arkadan tacını bağlıyoruz. Evet, güzel bebeğimizi tamamlamış olduk. Gerçekten her detayıyla örmesi oldukça keyifli. Videomuzu tamamlarken bir kere daha sevgili arkadaşım Dilek Birkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tarifi bizlerle ücretsiz paylaştığı için ve videoyu da çekmeme izin verdiği için. Ördüğünüz bebekleri Instagram'da paylaşırken stüdyo 2 küçük sevgiyi ve Dilek'in Instagram hesabında etiketlerseniz bizler de ördüğünüz bebekleri görmüş oluruz. Instagram hesaplarımızı açıklamalar kısmına da ekliyorum. Örecek olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Umarım bu güzel bebeği hep birlikte keyifle öreriz. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol örgü dolu günler dilerim. Bir sonraki oyuncak videomuzda görüşmek üzere. Video ile ilgili görüşlerinizi ya da hangi oyuncakları örmemizi istiyorsanız buna dair fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı, keyifli, bol örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.